Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için çok güzel ve şık bir elbise yaptım bakın arkadaşlar. Bakın yaka görüntüsü bu şekilde çok güzel bir yaka çalışması yaptım. Arkadan düğmeli yaptım. Bebeğe giydirip çıkarması kolay. Bakın bu şekilde karpuz kol çalışması yaptım. Çok güzel oldu. Prenses kol oldu. Etek bölümünü iki renkli yaptım. Siz tercihinize göre tek renkli olarak yapabilirsiniz. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım arkadaşlar. İstek üzerine kahverengi iplik kullandım. Siz tercihinize göre bu kahverengi yerine daha farklı renkli iplikler kullanabilirsiniz. Benim bu elbiseyi yaptığım kişi kahverengi istedi. Bu elbiseyi yaptım. Bakın çok güzel oldu. Elbise örgüsünde iplik olarak iki renkli iplik kullandım. Siz daha farklı iplikler kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bu etek bölümünü rengarenkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın benim yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Düğme olarak bir düğme kullandım bakın buraya. Şu şekilde bakın. Bir düğme kullandım yeterli oldu. Buradan genişliğini ölçüyorum arkadaşlar. Fikriniz olsun. Bakın 24 santimetreden biraz fazla. Ben bugün 1 yaş çocuk için yaptım. Bu ölçüde oldu arkadaşlar. Siz daha küçük yapmak istiyorsanız zincir sayısını aynı sayıda başlayabilirsiniz. Burada yaptığımız arttırma sırasını bir sıra eksik yaparsanız 6-12 aylık bebekleriniz için olur. Zincir sayısını 8 zincir eksik başlayıp kol ve ön bölümleri ikişer trabzan, arka bölümleri bir trabzan eksik yaparsanız 3 aylık veya yeni doğan bebeğiniz için olur arkadaşlar. 2 yaş çocuk için yapmak istiyorsanız zincir sayısını yine aynı sayıda başlayabilirsiniz. Burada yaptığım arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 2-3 yaş arası çocuklarınız için olur. Zincir sayısını 8 zincir fazla başlayıp ön bölümleri ve kol bölümlerini ikişer trabzan, arka bölümü bir trabzan fazla yaparsınız. Arttırma sırasını da benim yaptığımdan 2 sıra fazla yaparsanız 3 yaş çocuklarınız için olur arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu elbiseyi her renkli iplikleri kullanarak yapabilirsiniz. Her marka ve renk ipliklerle yapabilirsiniz. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar. Bakın, çok sıkı zincirler yapmıyorum. 75 zincir yapalım. 75 zinciri yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. 75 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 31 santimetre geldi arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına ve iplik kalınlığınıza göre daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Bu ölçüde yapacaksanız. İnç olarak da ölçüyorum. İnç ölçüsüyle çalışan arkadaşlar için ölçüyorum. Bakın 12 inci çok az geçti. Bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken yaka ayrımlarında yapacağız arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan arkadaşlar. 10 trabzan yapıyorum. 1, 2 oldu. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 trabzanı yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın diğer ilmek üzerine, aynı ilmeği değil, diğer ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Arttırma yeri için yapıyoruz bu 3 trabzanı, bakın arkadaşlar. Aynı ilmeğe yapıyorum 3 trabzanı da. Üç trabzan yaptım aynı ilmek içine. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kol bölümü için bakın buraya 14 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. İkinci, bakın bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Arttırma yeri için buraya 3 trabzan yaptım. 20 trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 trabzan yaptım. Arttırma yeri için bir ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu kol bölümünde 14 trabzan yaptım. Bu kol içinde buraya 14 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek içine arttırma yeri için 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. 10 trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında 10 trabzan yaptım. Buraya da 10 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Bakın yaka ayrımlarını bu ilk sırada yaptım arkadaşlar. 10 trabzan yaptım. Kollar için 14 trabzan yaptım. Bakın buranın ikisinin toplamı 20 trabzan da buraya yaptım. İkinci sıradayız. İkinci sırada arttırmaları burada yaptığımız bu 3 trabzan vardı. Bakın bir ilmek içine 3 trabzan yaptım. Bunun ortada bulunan ilmekler üzerine arttırma yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yapıyorum. Bakın burada 3 trabzan yaptım. Bunun ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu ortada bulunan ilmek üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. Buraya işaret yapalım isterseniz. Bakın bu 3 trabzan yaptığımın ortada bulunan ilmeğe işaret iğnesi takıyorum. Siz isterseniz işaret iğneleriniz yoksa bu şekilde iplik ile de işaret yapabilirsiniz. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız bu ilmeğe kadar devam edelim. Kol bölümünde trabzanları yaparak arttırma yapacağım bu ilmeğe kadar tamamladım bakın. Bir alt sırada aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. Birisine kol bölümü için trabzan yaptım. Bu ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya da işaret yapalım. Bakın bu 3 trabzanın ortada bulunan ilmeğe arttırma yeri için işaret yapıyorum. Bu işaret yaptığımız ilmeklere bir sonraki sırada arttırma trabzanları yapacağız. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım ilmeğe kadar bakın arka bölümde trabzanları yaptım. Bu arttırma ilmeğinin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya da işaret yapıyorum. Bakın 3 trabzanın ortada bulunan ilmeğe işaret yapıyorum. Kol bölümünde bulunan ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım bu ilmeğe kadar bakın kol bölümünde trabzanları yaptım. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Sıra sonunda bakın bir trabzan kaldı. İlk sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan vardı. Bunun bu son zincirin üzerine bakın burada bulunan zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Düzgün oldu bakın arkadaşlar. Şöyle yakanın şekline bakalım. Bu şekilde oldu. 4 yerde arttırmaları yaptım bakın bu sırada da. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu işaret yaptığımız ilmeklerde üçer trabzan yaparak arttırma yapacağız.
İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yaptığımız bu ilmeğe kadar devam edelim. Arttırma için işaret yaptığım ilmeğe kadar bakın trabzanları yaptım. Bu işaret yerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum. Bir sonraki sırada bu ilmekten arttırma yapacağız. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak devam edelim. Bu işaret yaptığım bakın 3 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapalım. Burada da yine bu işaret yaptığım ilmek üzerine 3 trabzan yapalım. Burada da yine bakın işaret yaptığım ilmeğe 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada yine bakın trabzanlar üzerine trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde işaret yaptığım ilmeklere üçer defa trabzan yaptım. Bir sonraki sıra içinde arttırma yeri için işaretlerimi yaptım. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım ilmeğe kadar bakın trabzanları yaptım. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ortada bulunan ilmeğe yine bir sonraki sıra için işaret yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Burada yine 3 trabzan yapalım. Bu arttırma yerinde de 3 trabzan yapalım. Bu arttırma yerinde de. Roba örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir de katlayıp görelim. Bakın yakanın görüntüsü böyle oluyor. Roba örgüsünü bu 4 noktadan her sırada arttırmalar yaparak istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım. Roba örgüsünü arttırmalar yaparak 8 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Santimetre olarak ölçüyorum. 8 santimetre arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha arttırma sırası yapacağız. Arttırma sırasını yapmadan önce burayı birleştirmek istiyorum. Bakın şu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. İki bölümü birleştirdik. 2 zincir yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmeğe trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma ilmeğine kadar bakın trabzan yaptım. Arttırmalara devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın yine bu arttırma yerlerinde de üçer trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeğe de trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırmayı yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu sırayı da birleştirdik arkadaşlar. Bu 4 yerde arttırmaları yine aynı şekilde yaptım. Bakın aynı ilmeğe üçer trabzan yaptım. Bu sırada kol ve gövde bölümünü birbirinden ayırıyoruz. 2 zincir yapıyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma ilmeğine kadar devam edelim.
Arttırma ilmeğine kadar trabzan yaptım. Bakın burada 3 ilmek var. Şu ortada arttırma yaptığım ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın arka bölüm için buraya 2 trabzan yaptım. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmadım zinciri. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir yaptım. İkişer trabzan yaptım arttırma yerlerine. Ön ve arka bölümü birleştirdim. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma ilmeğine kadar devam edelim. Arttırma ilmeğine kadar ön bölümde trabzan yaptım. Bu ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Ön bölüm için bakın 2 trabzan yaptım. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma ilmeği üzerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın ön ve arka bölümü bir zincir ile burada da birleştirdik. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu sırada ön ve arka bölümleri birer zincir ile birleştirdim. Kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdım arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oldu. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Bakın kol altında bir zincir yaptığım bir ilmek var. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Bir zincire kadar trabzan yaptım. Bu bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu sırada bakın kol altında yaptığım birer zincire üçer trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her sırada örgüyü çevirerek örüyorum arkadaşlar. İlmekler üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum yine. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu renk ipliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın gövde bölümü bu kadar oldu. 1, 2, 3, 4 sıra trabzan sırası yaptım. Bakın kol altından sonra 4 sıra trabzan sırası yaptım.
Şimdi renkli iplik ile bel örgüsünü yapıyorum. Ben kahverengi bir iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik ile yapabilirsiniz. Bu son ilmeğe bakın. Bu renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. İpliği bağlayabilirsiniz de arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu renk iplik ile de bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. Bu sırada yaptığım bu trabzanları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzan şu şekilde bakın. Tığ trabzan boşluğuna takıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Sıra başında yaptığım 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan, düz taraftan trabzan yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra trabzan sırası yaptım. 2 sıra bir düz bir ters trabzan yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu yükseklik benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha bir düz bir ters trabzan yapabilirsiniz. Ben burada bir düz bir ters trabzanı bitiriyorum. Trabzan sırasına başlıyorum. Trabzan sırasını yaparken aralarda arttırma trabzanları da yapacağız arkadaşlar. Bu sırada trabzanları yaparken şu şekilde ilmeklere yapmıyorum. Bakın tek ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Etekle üst bölümün ayrı görünmesi için bu şekilde yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu ilk trabzan bakın şu şekilde tek ilmekten alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Şu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe 5 trabzan yaptım. 5 ilmeğe birer trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapmıyorum. Şu tek ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum.
5 trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir ilmeğe 5 trabzan yapıyoruz. 5 ilmeğe birer trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım trabzanı ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu sırada arkadaşlar 5 ilmeğe 1 trabzan yaptım. 1 ilmeğe 5 trabzan yaptım. Arttırmalar yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu sayı ile örgü devam edecek. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları bakın üzerine yapmıyorum. Şu iki trabzan arasında bulunan boşluklara yapıyorum. Bakın şuralara trabzan yapıyorum. Ama şu ilk boşluğa trabzan yapmıyorum. Sıra sonunda şu boşluğa yapacağız. Kayma olmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurayı atlıyorum. Tekrar bakın gösteriyorum. Şuraya trabzan yapmıyorum. Şu ikinci boşluğa trabzan yapıyorum. Boşluklara trabzan yapıyorum. İki trabzan arasında bakın bulunan boşluklara trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın şuraya da trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın şuraya da trabzan yapıyorum arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde oldu. 3 zincir yapıyorum. Bakın şuraya yapmıyorum. Şu boşluğa trabzan yapıyorum. Boşluklara trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine bakın şuraya trabzan yapacağız arkadaşlar. Buraya yapmaz. Burada bırakırsanız hem ilmek eksik olur hem de bu örgü bu şekilde kayma yapar. Kayma yapmaması için sıra sonunda bakın şu boşluğa da trabzan yapacağız. Etek örgüsü bu şekilde devam edecek. Bakın dalgalar oluşmaya başladı. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu trabzan sırasını tekrarlayarak etek örgüsüne devam edelim. Etek örgüsünü buraya kadar tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trabzan sırası yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. Bakın kahverengi ile yaptığım sıra 18 santimetre arkadaşlar. Burada bitirmiyorum. Bu sıradan itibaren bu renk iplik ile model bölümü yapıyorum. Bakın burada ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Şu ilk ilmeğe bu renk iplik ile ilmek yapıyorum. Siz ipliği bağlayabilirsiniz de. 3 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bu ilk yaptığım bakın 3 zincirde bir trabzan oldu model.
2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın bir ilmek kaldı arkadaşlar. Bu bir ilmeği atlıyorum. İlk model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bir sıra model sırası yaptım. İlmek kaydırma yaparak model ortasına geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 2 sıra beyaz renkli iplik ile model yaptım. Şimdi kahverengi iplik ile devam ediyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma yaparak bakın model ortasına geçiş yapıyorum. İlmek rengini kahverengi yapıyorum. Aynı modeli bu renk iplik ile yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Model değişmiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Tercihinize göre bu model sırasını istediğiniz renk sıralamasıyla tekrarlayarak örgüye devam edelim. Model sırasını 4 sıra yaptım. 2 sıra beyaz renkli iplik ile yaptım. 1 sıra kahverengi yaptım. Son sırada 1 sıra beyaz renkli iplik ile yaptım. Siz tercihinize göre 1 veya 2 sıra daha model sırası devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi son sırayı yapıyorum. Kahverengi iplik ile devam ediyorum. Ben bugün bu elbiseyi 1 yaş için yapıyorum. Bu yükseklikte yaptım arkadaşlar. Siz biraz uzun olmasını istiyorsanız dediğim gibi model sırasını 1-2 model sırası devam edebilirsiniz. Bakın kahverengi iplik ile buradan bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model ortasına 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasında bulunan bakın şu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasına 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Bakın kol örgüsünü ben bu şekilde yaptım. Kabarık görüntülü bir kol yaptım. Kol ucunda bileklik bölümü yaptım. Bakın şu şekilde sık iğnelerden oluşan bileklik yaptım.
Kol altından başlıyorum. Bu bir zincir yaptım, bakın kol altında. Buna ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Şu ilmeğe bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Model 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzandan oluşuyor. Bakın arkadaşlar, şu şekilde. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Arada birer ilmek atlıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Şu ilk yaptığım model var, bakın arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sırada model yerleştirmeyi yaptım. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 model var. Sizin 19 olabilir, 17 olabilir. Bir model eksik veya fazla olmasında hiçbir sorun yok arkadaşlar. İlmek kaydırma yaparak model ortasına geçiş yapıyorum. Şu şekilde bakın, ilmek kaydırma yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan, 2 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Modelleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli bu model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın 2 sıra yaptım. 3. model sırasındayım. Model ortasına ilmek kaydırma yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3. sırayı yapıyoruz arkadaşlar. 6 sıra yapacağız. Bakın ben bu kol örgüsünde 6 model sırası yaptım. Sonra sık iğne sırası yaptım. Topladı arkadaşlar. Bu kolda da bu model sayısı ile 6 sıra model yapacağız. Modelleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yapıyoruz. 6 sıra olarak tamamlayalım. Kol örgüsünü 6 model sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ben diğer kol örgüsünde 6 sıra model yaptım. 7. sırada sık iğne yaptım arkadaşlar. Bunda da aynı yapacağız. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız 1 veya 2 model sırası devam edebilirsiniz. Uzun kollu yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde kol örgüsüne devam edebilirsiniz. Uç bölümde burada yaptığımız gibi sık iğne yapabilirsiniz. Bakın 6 model sırasından sonra ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Şu ilk model üzerine 2 sık iğne yapıyorum. Bu model üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın buna 2 sık iğne yaptım. Buna bir sık iğne yaptım. 3 model üzerine 2 sık iğne yapıyorum. Kol ucunun biraz toplaması için bu şekilde yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Bu model üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu model üzerine 2 sık iğne yapıyorum. Bakın topluyor arkadaşlar. 3 modele ikişer sık iğne yapalım. Bir modele bir sık iğne yapalım.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son modele 2 sık iğne yaptım. İlk yaptığım şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu renk ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, kol ucunun görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi kahverengi iplik ile sık iğne sırası yapıyorum. Bakın burada yaptığım gibi 2 sırada kahverengi iplik ile sık iğne yapıyorum. İlk ilmeğe bu renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu renk iplik ile de bir sıra sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 sıra sık iğne yaptım. Bakın 1, 2, ipliği kesiyorum arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oldu. Siz tercihinize göre bir sıra daha sık iğne devam edebilirsiniz. Bakın kol örgüsü bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Siz de diğer kol örgüsünü aynı şekilde başlayıp tamamlayabilirsiniz. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. Bu renk iplik ile ilk önce buradan sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buraya düğme iliği yapacağız. Şu ilmekten başlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın sık iğne yaptım. Burada da sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın sık iğne yaptım. Şimdi buraya bir düğme iliği yapacağız arkadaşlar. Bakın şu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu yaptığımız zincir sayısı düğmenin büyüklüğüne göre değişir. Ben bugün bu düğmeyi kullanıyorum. Bakın bunun geçeceği kadar arkadaşlar. Bunun geçeceği kadar ben 7 zincir yaptım. Siz daha büyük düğme kullanıyorsanız 8 zincir yapabilirsiniz. Daha küçük düğme kullanıyorsanız 6 zincir yapabilirsiniz. Yaka çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bakın şu iplik ucunda arada tutuyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın yaka çevresi bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi yaka yapacağız bu elbiseye. Bu renk iplik ile devam ediyorum. En son ilmeğe sık iğne yaptım. Şu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Örgüyü bakın şu şekilde çeviriyorum. 4 zincir yapıyorum. Bu sırada V şekilleri yapacağız. Bakın 2, 3, 4 zincir yaptım. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. İlk V şeklini yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu ilmekleri atlıyorum. 1, 2. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum arkadaşlar.
Bakın V şekli oluşturdum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın 2 trabzan atlıyorum. Şöyle gösteriyorum. Bakın 1, 2, şu boşluğa, şu ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir, 2 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Aralarda 2 ilmek atlıyoruz. Şu ilmeklere bakın. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu sırada V şekilleri yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. En son V şeklini bakın şu ilmeğe yaptım. Trabzan başladığım bu ilmeğe yaptım. Bu son yaptığım V şeklini gövde bölümü ile birleştiriyorum. Bakın bu bir sıra trabzan sırası atlıyorum. İkinci sıra trabzan sırasına ilmek kaydırma yapıyorum. Yaka ayrı dursun istemiyorum. Onun için birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü bakın çeviriyorum. Bu sırada yaptığım bu V şekilleri içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu V şekli içine de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bütün V şekilleri içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. En son yaptığım modeli gövde ile birleştiriyorum. Bakın şu şekilde tutuyorum. Şu ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu yaptığımız model ortasında bakın 2 zincir var. Bunun üzerine 5 trabzan yapıyorum. Son sırayı yapıyorum arkadaşlar bu renk iplik ile. 5 trabzan yaptım. 2 model ortasında bulunan bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model üzerine 5 trabzan yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine 5 trabzan yaptım. Son yaptığım modeli bakın şu ilmek ile gövde bölümü ile ilmek kaydırma yapıyorum, birleştiriyorum, ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın dalgalı bir yaka elde ettik. Şimdi bu yaka çevresinde kahverengi iplik ile bir sıra sık iğne yapıyorum. Buradan başlıyorum. Buraya ipliği bağlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yapıyorum. Gördüğüm bütün ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın burada yaptığım sık iğne üzerine de sık iğne yapıyorum.
sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın yaka çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Burada yaptığım düğme iliğine bakın düğme diktim. Bunu takıyorum. Elbise örgüsünü bitirdim. Bakın yaka görüntüsü bu şekilde. Çok güzel oldu yaka arkadaşlar. Bakın kollar da çok güzel oldu. Çok şık ve güzel bir elbise yaptık yazlık sizinle birlikte. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Kol altından gövde yüksekliğini ölçüyorum. Bakın etek ucuna kadar 30 santimetre. Ben bugün 1 yaş çocuk için yaptım. Bu ölçüde oldu arkadaşlar. Bakın 1 yaş çocuğunuza çok rahat olur. Bebeğiniz kilolu bir bebekse 6 aylık bebek için olur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.